Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bu hafta benim için çok yoğun bir hafta olarak geçti. Şu anda Los Angeles'ta yeni bir eve taşınma arifesindeyim. Aynı zamanda bir tane de private studio. Yani evin içinde yine bir home studio diyelim. Biraz daha büyütüyorum şimdi home studio tarafını. Private studio kurma aşamasındayım. O yüzden koşturmam çok fazlaydı. Ama benim bu heyecanımın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bir hafta 10 gündür falan böyle ortalarda internette dolaşan bir haber. Bir haftadır bu haber üzerinde biraz araştırma yapıyorum. Ki bu haber şu: Chopin'in 39 yaşındaki ölümünde, yani 1849'dan günümüze 175 yıl geçmesine rağmen New York'ta Morgan Kütüphanesi'nde bir el yazımı bulundu. Bulunan el yazması Chopin'in vals formunda yaptığı çalışmalardan bir tanesi ama bugüne kadar hiçbir yerde icra edilmemiş ve bilinmeyen bir valsti. Vals toplamda 24 ölçülük bir uzunluğa sahip. Bu da temposu ve parça içindeki tekrarlarıyla beraber 75-80 saniyelik bir müzik oluyor aslında. Chopin'in piyano külliyatına baktığınız zaman bu kadar kısa müzikler genelde Chopin'in prelütleri içinde var. Valsleri genelde bu kadar kısa değil. Bu da şu anlama geliyor: aslında Chopin bu parçanın üzerinde biraz çalışmış, daha sonra belki de üzerine daha sonradan çalışırım diyerekten kenara koymuş. Yani üzerindeki bütün çalışmasını tamamlamamış gibi görünüyor. Bir diğer taraftan şu dikkatimi çekti: Chopin'in parçalarını çok iyi bilen ve çok iyi deşifre yapmış biri olarak söyleyebilirim ki Chopin'in bu müziği aslında valsten ziyade biraz mazurkalara yakın. Chopin'in mazurkalarının hemen hemen hepsini çaldım ben öğrencilik dönemimde ve valslerinin de birçoğunu çaldım. Şimdi vals yapısıyla mazurka yapısı aslında temelde baktığımız zaman aynı gibi duruyor. İkisi de dört üçlük. Yalnız vurguların farklı zamana denk gelmesinden kaynaklı mazurka ayrılır valslerden. Mazurka bir Polonya halk dansıdır aslında ve Chopin'in mazurkaları benim Chopin'in eserleri içinde en sevdiğim kısımlardır. Şimdi bunlara baktığımız zaman Robinson McLennan isminde bir adam bunları kütüphanede buluyor. Aslında ne olduğunu o da anlamıyor ilk önce. Kendisinin biraz amatör müzisyenliği de olduğu için alıyor bu el yazmalarını, evine götürüyor. Ve orada melodiyi mırıldanıyor, çalıyor falan böyle. Ve başındaki vals ve Chopin ismi dikkatini çekiyor. Sonra diyor ki ben acaba böyle bir şey bulmuş olabilir miyim? El yazmalarının bulunduğu kağıdı ve üzerindeki mürekkebi karbon 14 testine sokuyorlar. Ve bu 1830 yılına falan tarihleniyor ki bu Chopin'in henüz böyle 20'li yaşlarında, işte 1830'ların başında memleketi Polonya'dan Paris'e gittiği zamanı gösteriyor. Daha sonra valsin ilk icrası için ve deşifresi için piyanist Lang Lang ile iletişime geçiyorlar ve Lang Lang bu parçanın bu 24 ölçülük bitmiş kısmının ilk yorumunu yapıyor. Fakat benim daha çok merak ettiğim konu şu: bu valsin el yazması New York'a, Amerika'ya nasıl geldi? Çünkü Chopin bildiğiniz gibi Polonya'da doğdu ve Paris'te öldü. Ve hayatının hiçbir döneminde Amerika kıtasına uğramadı. Daha sonra Robinson bu el yazmalarının New York'taki kütüphaneye nasıl geldiğinin tarihçesini araştırmaya çalışıyor. Bu yazmalar nereden geldi? Ve karşısına Austin Sherrill Whiten diye bir adam çıkıyor. Ki tarih de çok eski bir tarih değil. 20. yüzyılın ortaları falan. Ama onun da bu el yazmalarını nereden aldığı bilinmiyor. Yalnız enteresan olan taraf şu ki bu el yazmaları bulduğu zaman bunları dünya ile paylaşma konusunda nedense çekimser davranıyor bu adam. Ki bu adamın zaten bütün hobisi, bütün işi bu. El yazmaları toplamak. Böyle garip bir saplantısı var adamın. Ve bu adamın ölümünden kısa bir süre sonra yine onun arkadaşlarından bir tanesi onun elindeki bütün el yazmalarını satın alıyor. Ve gelip New York'taki Morgan Kütüphanesi'ne bağışlıyor. Ve bu olayın yaşandığı tarih öyle eski bir tarih değil ha, 2019. İşte o adamın oraya bıraktığı, bağışladığı paketi Robinson buluyor. Tabi Robinson da bu paketin içindeki bütün el yazmalarını incelemek ve bu Chopin olduğu iddia edilen el yazmasının üzerindeki Chopin ve vals kelimesini keşfetmesi bile 5 yıl sürüyor. Diğer taraftan da şöyle bir iddia var: aslında daha önceden yapılacaktı bu duyuru ama pandemi bunun önüne geçti. 2000'li yılların başında yaşadığımız bir pandemi Chopin'i bile etkiledi. Vay canına. Chopin'in hemen hemen bütün eserlerinin el yazmalarını gördüm ben. Birkaç tanesini canlı gördüm hatta. Karşında el yazması var, ona da bakıyorum bir taraftan. Şimdi yazı karakterine baktığımız zaman birebir Chopin. Değilse bile çok iyi bir taklit. Şimdi müzikal anlamda da baktığımız zaman bir vals formu var ortada ama az önce anlattığım sebeplerden dolayı biraz mazurka formuna yakın bir yapı. Ama nereden bakarsak bakalım melodik olarak ya da armonik olarak tamamen Chopin'e özgü bir parça diyebiliyoruz buna, evet, kolaylıkla. Ama ben Chopin'in bunu 24 ölçüyle sınırlı tutacağını hiç zannetmiyorum. Bu başta da söylediğim gibi başladığı fakat bitirmediği eserlerden bir tanesi çok yüksek ihtimalle. Çünkü Chopin'in bugün hayranlıkla dinlediğimiz eserlerinin çoğu aslında ölümünden sonra ailesinin izniyle yayınlanmış eserler. Hatta ölüm döşeğinde çok yakın arkadaşlarından bir tanesine diyor ki ölümümden sonra tamamlanmamış eserlerimin tamamını yok edin, imha edin. Dinleyicilerime karşı bunu ben borç bilirim diyor. Yani bugün aslında hayranlıkla dinlediğimiz birçok müziğin aslında Chopin'in çok da içine sinmediğini anlıyoruz buradan, biliyoruz. Çünkü Chopin eserlerinin üzerinde taslak olarak çokça çalışan bir besteciydi. Çok üretken bir besteci değildi bütün müzik tarihinde kabul ettiği gibi ama gerçekten de bir eserin üzerine tekrar tekrar çalışırdı. Hatta bazı eserlerinin premierini yaptıktan sonra tekrar yeni düzenlemeleriyle tekrar premierler yaptığı biliniyor. Ama konuya nereden bakarsak bakalım Chopin'in bugün bile
hala yeni eserler üretiyormuşçasına yeni bir şeylerin bulunması bana muazzam bir keyif verdi. Parçanın orijinal partisyonlarını da buldum. Yakın zamanda deşifresini de yapacağım ve çalacağım. Gerçekten keyifli bir şey. Çok kısa bir parça ama çok keyifli bir parça. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çocukluğumdan beri müzik hayatımı da çok şekillendiren Chopin'den böyle bir haber almak bu yaşımda beni çok mutlu etti. Yüzyıllar sonra el yazmaları da yeni eserleri ortaya çıkan ilk besteci Chopin değil. Johann Sebastian Bach'ın da, Mozart'ın da, hatta Beethoven'ın da birkaç tane böyle eserinin bulunduğunu biliyoruz. Ne kadar doğru bilmiyorum ama onlara ait olduğu söyleniyordu. Hatta Beethoven'ın 9. senfonisinden sonra 10. senfoniye başladığını ve 10. senfonisini bitiremeden öldüğünü biliyoruz. 10. senfonisinin bugün kendi taslakları orkestralar tarafından çalınıyor. Chopin adına da, Chopin severler adına da, müzik severler adına çok mutluyum bu konuda. Bu kısa haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.